Herkese selamlar. Pro Sohbetleri 2. bölüm ile karşınızdayız. 1. bölümden bahsetmiştim. 2. bölümde bir konuğum olacak. Bugün Kaan Küçük, Instagram'da bilinen adıyla Mısır Küçük'ün evindeyiz. Kendisi bizi misafir etti. İlk bölümde pro nasıl kesilir, nasıl yakılır, nasıl içilir bununla ilgili bahsetmiştim. O yüzden bu bölümde bunlardan çok sohbet havasında geçecek programımız. Öncelikle hoş geldiniz Levent dostum. Şimdi geçenki yapmış olduğum videoda her şeyi muazzam bir şekilde anlattın kesinlikle. Yani eksiksizdi neredeyse yani baktığınızda. Şahane bir videoydu. Şimdi insanlarda çoğunlukla pro ile alakalı çok enteresan bir algı oluşuyor. Yani insanların çoğu bunu gösterişin içtiğinden bahsediyor. İşte karşı tarafta algı yaratmak için içen insanlar da çok var ama bu tamamen pro kültürüne yanlış olan bir şey. Yani Kesinlikle. etrafımızda görüyorsunuz. Bu yani gösteriş amacıyla içen insanların olduğunu görüyorsunuz ve bu çok kalitesiz ve hoş olmayan bir durum. Yaklaşık şöyle söylemek gerekirse hani 15 seneden beri falan net 15-16 yıldan beri bir fiil pro içen bir insanım ben. Evet. Bunun en başlangıç seviyesinden son seviyesine kadar içebildiğimiz kadar ulaşabildiğimiz kadarıyla oldukça Dominik, Honduras, Küba, Nikaragua, İşte bir dünya farklı pro çeşitlerini denedim. Kendi adıma söyleyeyim. Küba ile başlayan bir insanın en iyisi Küba algısı çok doğru bir algı değil. Öncelikle Nikaragua'yı denemeli, Dominik, Honduras hepsini tüketmeli ki arasındaki farkı kıyaslayabilecek bir background oluşsun damak tadında. Kesinlikle katılıyorum. Ya aslında demek istediğiniz nasıl keyif aldığınız önemli. Bu arada Kaan Küçük ile başladım ama normalde Kaan abi derim. Yaşça büyük. Kendisi de pro konusunda daha deneyimli. 15 yılını vermiş. Ben daha 3 yıldır içiciyim. Yavaş yavaş deniyorum. Dediği gibi sadece bir sınıfa bağlı kalmıyorum. Yani bu sonuçta bir sigara gibi de işte ben Marlboro'dan ya da Parlament'ten başka bir şey içemem gibi bir olay değil. Çok farklı, çok geniş bir kültür. Binlerce pro çeşidi var. İşte zamanla yeni prolar içiyorsunuz, deneyimliyorsunuz, damak tadınıza uyanları tekrarlıyorsunuz. Bu böyle bir şey. Tabii bazı insanlar daha bağnaz kalıyorlar. İşte Küba dışında başka bir şey içemem diyor ya da yok ben Küba içmem diyor. Aslında denemek lazım. Biz bugün Kaan abinin ikramıyla Küba Pro'su içiyoruz. Ben bugün Hoyo de Monterrey Epicure Deluxe içiyorum. Kendisi de Trinidad Esmeralda içiyor. Benim zaten daha önceden denediğim içtiğim bir proydu. Keyifli, gayet içimi kolay. İçimi kolay olmasının sebebi de ringin yani kalınlığının daha büyük olması. Çünkü duman geçişleri daha iyi oluyor. Bugün öyle bir şey yaptık. Tabii gün içinde oruçlu geçiyor, aç geçiyor. Akşam da böyle bir keyif yapıp kendimizi ödüllendiriyoruz. Dediğimiz gibi aslında tamamen keyif alma olayı. Bir de dostlarla beraber böyle bir ortamda olunca daha lezzetli oluyor. Kesinlikle. Bir de arkadaşlar genelde pro keserken ya da bekletme sürecindeyken çok farklı böyle fantezi konuşmalar yapıyorlar böyle. İşte şöyle kesince daha lezzetli, şöyle yapınca daha tatlı, şöyle hani bu şuna benziyor baktığımızda. Bu çıkan dumandan keyif almakla alakalı. İstiyorsan es kes, istiyorsan katır, V katır kullan, istiyorsan evet, punch kullan. Ya istediğini less famous bıçakla kullan, kes. Yani bu senin keyfinle alakalı. Sen puff'ı aldığın zaman dumanı bekletip birkaç saniye üflediğinde aldığın keyifle alakalı. Yani işe fantezi katmak senin dünyanda olan bir şey. Yani illa bu böyle en doğrusu budur. En doğrusu böyle kesilecek, yani V cutter'la kesilecek, es kesilecek ya da punch'la yapılması gerekiyor diye bir kaide bence yok. Kesinlikle. Bunu kesinlikle de en doğrusu budur demek bir şablona sokmak da çok sağlıklı bir şey değil. Çünkü bu keyif almak amacıyla yapılan bir şey. Kimi insan arabayı 90 km hızla kullanmayı sever. Kimisi 200 ile gitmeyi sever. Ama ikisi de zevk alır. Kesinlikle. Bu ona benziyor. Yani bunu bir standart bir şablona sokmak çok doğru değil. Sadece saklama koşullarında Pro'nun ömrünü uzatıp kalitesini koruması için yapılması gerekenleri yapmak önemli. Yani dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi odur. Bir de yakma aşamasındayken ısıtmadan bahsettiğimiz ısıtırken en başta yerleme ve ısıtma aşamasındaki güzelce, dikkatlice yakmak Pro'nun ilerleyenki süreçlerinde tadının daimi korumasını sağlıyor. Bu birkaç tane tik var. Sadece bu ikisine dikkat etmek pro kültürü için, başlangıç için çok önemli ve değerli ve bu içtiğiniz sürece dikkat etmeniz gereken bir şey. Yani sonuçta yollar farklı da olsa aynı yere çıkıyor. Önemli olan doğru şekilde yapabilmek. Yani nasıl yaktığınızın aslında bir önemi yok ama sonuçta doğru kesmek lazım. Bazıları daha derinden kesiyor. Sonrasında
Pro açılıyor. Kötü oluyor yani. Doğru muameleyi yapmak gerekiyor aslında. Yoksa S katırla ya da V katırla nasıl kestiğinizin bence de çok bir önemi yok ki. Kaan abinin çok farklı aksesuarları var. Zaten kendisi antika sever. Eski çakmakları da var. Düz çakmaklarla da yakıyor. Line 1 ile yakmayı seviyorum. Şu anda mesela elimde mini jet var. Mini jetle yakmak da hoşuma gidiyor. Yani keyif Evet. almanızla alakalı. Line 1, Line 2 ile yakılmaz derler. İlla şeyli olması lazım. Torçlu Jet bir, torçlu olması evet. lazım derler ama yani o senin keyfinle alakalı. İnce ince yakarsın. Line 2 ile de yakabilirsin. Yani alevliyle de yakabilirsin. Yani bu senin keyif almanla alakalı. DuPont'u açmaktan, o DuPont'un açılışındaki sesten keyif alırsın. Bu senin keyfine keyif katar. Tabii bir de ortamına Olay keyif da bağlı. almak tamamen Kesinlikle aslında. yani şimdi sedir ağacını yakıp sedirle yakanlar da var ama şimdi düşünün bir kafedesiniz ya da kalabalık bir yerdesiniz. İnsanların içinde işte bir sedir ağacını yakıp o dumanı etrafa salıp sonra insanların içinde yakmaktansa böyle daha kolay, daha pratik jet çakmaklarla yakmak mesela daha iyi. Ama atıyorum dışarıdasınız ya da kendi özel alanınızdasınız böyle keyif olsun diye bir sedir ağacını yakıp yakabilirsiniz. Yani tamamen o anın atmosferine, ortamına kalmış bir olay. Çok bir pronun aslında tadını değiştiriyor diye bir olay yok. Sadece dediğim gibi doğru kesilmesi, doğru yakılması önemli olan. Bir de en önemlisi saklama koşulları. Şimdi insanlar proları alıyorlar. Çok iyi prolar, pahalı proları da alıyorlar ama ziyan ediyorlar. Neden? Çünkü alıp onu çekmecesine koyuyor ya da çantasına koyuyor. Öyle olmaması lazım aslında. Yani sonuçta belli bir nem aralığı var. Bunu da şey gibi düşünmek lazım, bir gıda gibi düşünmek lazım. Doğru koşullarda saklamazsanız bozulur ya da küflenir ya da çatlar, patlar böyle düşünmek lazım ve keyifsizlik yaratır. O yüzden hep diyoruz işte bir humidor bulundurmak şart diye. Kesinlikle, Yani kesinlikle. mesela baktığınız zaman Kaan abinin hem ofisinde var, ofisinde sürekli içiyor. Hem evinde bir humidoru var. O şekilde bu keyfini sürdürüyor. Sonuçta yaprak bizim içtiğimiz proların tamamı organik, yaşayan bir yaprak parçası aslında. Yaşayan, organik. Bunu saklama koşullarını güzel sağladığımız zaman çok daha uzun süreler boyunca 3 sene, 2 sene, 5 seneye kadar, 6 seneye kadar veyahut da bekleten 10 yıllık da bekleten var ama ben hayatım boyunca hiç bekletmedim. Ben bir içiciyim çünkü. Yani bekletme aşamasında yaptığım bir şey değil işin belli. Hani ne kadar, bu bir yaşayan yaprak çünkü aslında. Ne kadar saklama koşullarını uygun gösterirseniz bu da size o kadar hizmet eder. Bir sene, 6 ay, 2 seneye kadar beklemiş kesinlikle. olur humidorunuzda. O yüzden saklama koşulları hakikaten önemli. Hani bazı arkadaşlar saklama koşullarında da şuna çok takılıyor. Aman 72 mi, 69 mu, 70 mi? Yani bu bir Pro'nun bazı insanlar biraz daha nemli sever. Bazısı nemsiz sever. Bu senin keyfinle alakalı. Ama bunun standartta anlatıldığı ve gördüğümüz kadarıyla 72-69 bandında bir süreçtir. Bir de Pro'nun türüne göre de değişiyor. Kesinlikle. Mesela yani sonuçta daha koyu bir yaprak, daha aromalı bir yaprak olduğu zaman neminin yüksek olması daha iyi oluyor aroma tadını alabilmek için. Mesela Küba Şimdi- Pro'larında olay biraz daha farklı aslında. Şunu söylemek istiyorum ilaveten. Ben mesela Maduro çok içiyorum hani bilirsin. Evet. Maduro Pro'su zaten serttir. Yoğun kıvamlı olduğundan dolayı. Nem oranı hem yüksek olup da bir de Maduro içiyorsun. Hem nemi de yüksek. Zaten Maduro'nun bir ağırlığını hissediyorsun normal içerken. Bir de ayrıyeten de nemi yüksek olduğu zaman kolay yanmıyor ya. Kolay duman gelmiyor ya. Duman gelmesi için de daha fazla harlıyorsun, pafalıyorsun. Ve bu da seni biraz yormaya başlıyor haliyle. Ben kendi adıma söyleyeyim. Evet. Biraz daha Maduro türü içtiğim prolarda neminin yüksek değil de neminin biraz daha az olması daha rahat geliyor bana. Çünkü içerken, içme aşamasındayken nemi yüksek olunca Maduro'nun daha bir çok çekmen gerekiyor. Daha bir zorluyor seni. Ama biraz daha nemi düşük olduğu zaman daha bir keyifle ve bol dumanla içebiliyorsun Maduro'yu. Yormuyor mesela beni. Pro'da en önemli şeylerden biri de eşlikçidir. Yani Pro'nun yanında ne içtiğiniz de çok önemlidir. Çünkü o aromaları da belirgin eden şeylerden birisi içecek. Ve sonuçta ağzımızın tadı da bozulmaması gerekiyor. Kesinlikle. Bu konuda da yani Kaan abinin ağız tadına gerçekten çok güveniyorum. Ki kendisi de yıllarca birçok şeyi denemiş, birçok şeyle Pro'yu tatmış. Yine bana nispeten onun daha geniş bir kültürü var. Bir sonraki bölümlerde bunlardan bahsedeceğiz, genel konulardan konuşacağız. Şimdilik başlangıçta biraz Pro'dan daha fazla sohbet edip sizi sıkıyor olabiliriz. Dediğim gibi ilerleyen bölümlerde konumuz değişecek. Aslında Pro bizim muhabbetimize eşlik eden bir ürün gibi düşünelim.
Doğru mu? Evet, evet. Yani Pro'nun üstüne çok konuşmak daha fazla insanı aslında ukalalaştırır bence. Yani çünkü binlerce, milyonlarca insan Pro içiyor. İlla bu böyle içilir, bu böyle böyle. Çok şartlamamak lazım. Keyif alıyor musun? Pro Evet. istiyorsan 100 TL'lik Pro olsun. TL bazında söyleyeyim. Ya da dolar konuşalım. 5 dolarlık Pro olsun. Ya da içmiş olduğun 35 dolarlık Pro olsun. Keyif almaksa amacın, ikisinin aynı şekilde keyif alabilirsin. Ama dediğim gibi damak tadın zamanla gelişiyor, değişiyor. Nikaragua'dan Dominik'e, Dominik'ten Nikaragua'ya, Nikaragua'dan Küba'ya, Küba'dan Honduras'a dönebilirsin. Bazı Evet. prolar mesela ben tüketiyorum. Honduras. Muazzam lezzetler Kesinlikle çıkarıyor. katılıyorum. Yani Evet. geçen mesela Free Shop'tan Oliva'nın onlu bir tane serisini almıştım. Evet. Connecticut'ta hatta. Connecticut serisi müthiş bir Connecticut vanilya aroması. alırken Evet. şüphelendim. Connecticut sevmem biliyorsun. Evet, 6 bana almıştı. ucuzsundur abi. Rengini sevdiğim için aldım ama dışı Connecticut ama içi muazzam lezzetli. Bayıldım adeta. Hani Connecticut'a ön yargılı yaklaşan bir adamım. Kendince ama. Çok fazla tüketmem Evet. ama tamamen de ket vurmuş bir insan değilim. En azından bunu deneyip güzel bir lezzeti Ön tatmış yargılı oldum. davranmıyorsun. Kesinlikle yani ön yargılı yaklaşmamak lazım. Bana da ikram etmiştin abi. Evet, Ben de çok beğenmişsin. beğendim. Beğenmemin en büyük sebeplerinden birisi başlangıçtan bitişe kadar hep stabil bir aroma alıyorsunuz. Muazzam bir lezzeti Kesinlikle. vardı. Yani Hiç böyle bozmuyordu kendini. sonlara doğru işte bir köz, kömür tadı ya da böyle yoğun bir sertlik almıyorsun. Biliyorsun abi Pro'da böyle sonlara gelince bir ağırlaşıyor. Evet. Ama Connecticut ve stabil devam ediyor Olivia'da. Evet kesinlikle gayet başarılıydı yani. Bu arada teknik konulardan bahsetmememizin sebebi bu alanda çok fazla soru geliyor. Çünkü ülkemizde malum Pro ile ilgili bilgi çok az yani diğer ülkelere nispeten. Bu alanda içerik üreten çok insan yok. Belki de hiç yok. Üretenler de yanlış bilgiler veriyorlar biliyorsun abi. Biz de görüyoruz bazen üzülüyoruz bazen de normal karşılıyoruz sonuçta. Onlar da öğrenmeye çalışıyorlar. O öğrenme aşamasında bildiklerini anlatıyorlar. Bu yüzden biraz aslında tekniğe giriyorum. İlerleyen bölümlerde daha çok böyle güzel sohbetlerle beraber Pro eşlikçimiz olacak. Amacımız muhabbet edip Pro hakkında da birkaç tane dostlarımıza fikir vermek. Kendi çapımızda, kendi bildiğimiz kadarıyla. Önümüzdeki bölümlerde de mesela eşlik eden içkilerden ne olabilir mesela? Kahve, soda, hani neyle mesela daha soft içeceklerle mesela kokteyle neyle içebiliriz? Bunlar hakkında da konuşabiliriz mesela. Yani güzel bir başlangıç oldu. Devamında da güzel şeyler yaratacağından eminim zaten Levent'ciğim. Tüm izleyen dostlarımıza teşekkür edelim bence. Evet bugünlük bence kapatalım. Bugünlük bu videomuzu. kadar. Evet. Bir dahaki videoda tüm dostlarımızla görüşmek dileğiyle. Takipte kalın. Görüşmek dileğiyle.